Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu çantanın nasıl örüldüğünü anlatacağım. Evet, çantamız için 400 gram ip aldım ben. Ve 300 gram ip gitti, onu da söyleyeyim. Şimdi kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, daha güzel, farklı, bir sürü değişik iplerden çantalar örmeyi anlatmaya devam edeceğim. Bu şekilde çantamız. İçini kilitli kullanabilirsiniz ya da açıp da bu şekilde geniş de kullanabilirsiniz. Yani nasıl kullanmak isterseniz iki türlü de kullanılıyor. Şimdi bu çantamızı örmeye başlayacağız. Ölçülerini falan videonun içinde sonunda anlattım, verdim size. Evet, çantamızı örmeye başlayalım. Çantamızı bu iple ördüm. 200 gram ağırlığında 225 metre 3,75 milim bir tığ ördüm. Numarası 4, 2,5 milim kalınlığı. Renk numarası 30. Polyester bir makrome ipi. Bu iple öreceğiz çantamızı. Ne kadar ip gittiğini videonun sonunda size söyleyeceğim. Örmeye başlayabiliriz. Çantamızı tabanıyla örmeye başlıyoruz. 3,75 milim bir tığ ördüm ve polyester makrome bir ipim var. 2 milim kalınlığında. Evet, bu şekilde bir halka yapıyoruz. Ve tığımızı içinden geçirip ilmeğimizi çıkarıyoruz ve ipimizi düğümlüyoruz buraya. Ve buraya 33 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu şekilde 33 tane zincir çekip gelelim. 33 tane zincirimizi çektik. Ve şimdi bir tane fazladan zincir çekelim. 34 tane zincirimiz oldu toplamda. Şimdi buradan ilmeklerimizi bu şekilde batmayacağız. Bu şekilde yan çevireceğiz zincirlerimizi. Ve ilk battığımız tepeciğe değil, bu ortada kesik kesik görünen zincirlerden yapacağız. Bu tepeciğe batarak oluşturacağız sık iğnelerimizi. Bu şekilde bütün tepeciklere batarak, bu yanda gördüğümüz bütün tepeciklere batarak sık iğnelerimizi yapacağız. Zincirlerimizin sonuna kadar. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Her tepeciye bir tane sık iğne yapacağız. Evet, buradaki bu tepeciklerimizin hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Gelelim. Evet, sık iğnelerimizi yaptım. Zincirlerimizin üstüne 33 tane sık iğnemiz var burada. Bir tane zincir çekelim ve modelimizi çevirelim. Ve buradaki ilk boşluktan başlayarak sık iğnelerimizin tepesine hepsine birer tane sık iğne yapacağız çantamızın tabanı için. Evet, bu şekilde hepsine birer tane sık iğnelerimizi batalım. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğnemizi yapalım. Evet, 33 tane buraya sık iğne yapacağız. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, 32 tane sık iğnemizi yaptım. Sonuncuya da bir sık iğne yapıyoruz ve bununla beraber 33 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, bir zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve birinci sık iğnenin tepesinden başlayarak hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Evet, çantamızın tabanını bu şekilde öreceğiz. Bu sırada da bütün sık iğnelerimizin tepesine birer tane sık iğnemizi yapacağız. 33 tane sık iğnemiz olacak bu sırada da. Burada bir tane zincir çekip tekrar döneceğiz ve bu ilk ilmekten başlayarak yine 33 tane sık iğnemizi yapacağız. Evet, bu şekilde şimdi 1-2 sıra oldu sık iğnelerimiz. Bu sırayla beraber 1-2-3. sıradayız. Bunu 20 sıra olana kadar örüp gelelim. 20 sıra olduktan sonra tabanımızın kenarını döneceğiz. Onu da size anlatacağım. Şimdi bu şekilde 33 tane sık iğnemizi 20 sıra olana kadar örüp gelelim.
Evet arkadaşlar, ben 33 tane sık iğnemizi örüp geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sıra örüp geldim. Size ölçüsünü vereyim. Şu şekilde 20 santim uzunluğu tabanımızın. Şu şekilde de 10-11 santim eni olmuş oldu. Evet, şimdi bu şekilde 20 sıra ördükten sonra yine modelimizi, bir zincirimizi çektik ve modelimizi çevirelim. Bir sıra daha sık iğne öreceğiz buraya. Her sık iğneye birer tane yine sık iğnemizi yapacağız bir sıra daha. Bu ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine yer belirleyicimizi takalım. Burası sıramızın başlangıcı, bitişi. Evet, burada her sık iğne tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. Diğer kenara kadar örelim bu şekilde. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Yani toplamda 21 tane sık iğne sıramız olmuş olacak. Ama burası sıramızın başlangıcı olduğu için bu sırayı da anlatayım dedim. Evet, bu kenara kadar örüp gelelim. Evet, sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi örüp geldim. Şimdi bu sonuncu sık iğnemize 3 tane sık iğne yapacağız aynı yere. Şu şekilde. 1, aynı yere, yine 2, tekrar aynı yere 3. 3 tane sık iğne yaptık buraya dönüş için. Şimdi bu alt sıradaki sıramızın sonuna bu sık iğnemizi yapmış olduk. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptık buraya. Şimdi bu sıramızın sonundakine bir tane, bu sıramızın sonundakine bir tane, bu sıramızın ucuna bir tane, bu şekilde sık iğneler yapacağız. Her sıranın ucuna denk gelen yere. Evet, şimdi batıyoruz. Buna bu denk geliyordu. Buna şimdi yapacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bu sıranın sonuna bir tane. Buradaki sıranın sonuna bir tane. Evet, bu sıranın sonuna yine bir tane. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar. Buradaki her çizginin sonuna bir sık iğne yapıyoruz. Burada görünen. Evet, hepsine bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yapıp köşeye kadar gelelim. Evet, bu kenara kadar sık iğnelerimizi yaptık. Bu sonuncuya da bir tane sık iğne yapalım. Ve şimdi burada ilk başladığımız yere de yine 3 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Bu kenarda ilmek sayılarımızı sayalım. Burada 3 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin ortasındakini saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane burada sık iğnemiz var. Bu ortadaki sık iğnemizi de saymayacağız. Şimdi bu üst sıranın sık iğnelerine geçtik. Burada en altta yapmış olduğumuz zincirlerin dışta kalan ilmekleri bunlar. Bunların hepsine tek tek sık iğne yapacağız. Burada görünen ilmeklere. Zincirimizin iç kısmından aldığımız için başlangıç sık iğnelerini. Burada bu şekilde ilmeklerimiz oluştu. Biraz sert bu ilmekler. Bir sıra boyunca bu ilmeklerin hepsine sık iğne yapacağız birer tane. Biraz sert oluyor örmesi. Zincirimizin üstte kalan ilmekler olduğu için. Evet, bu şekilde hepsine birer tane yine sık iğnelerimizi yapalım. Ve sıra başına kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, bu sıranın yine sonuna kadar sık iğnelerimizi örüp geldik. Ve bu sonuncu sık iğnemize yine 3 tane sık iğne yapacağız. Buraya 1,
2. Biraz sert oluyor bu ilmekler. Zinciri farklı aldığımız için 3. 3 tane yaptık. 1, 2, 3. Köşelerin hepsine 3 tane yaptık. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'er tane ilmeğimizi yaptık. Evet, şimdi yine burada bu sıranın sonuna bu ilmeğimizi yapmıştık. Ve her sıranın sonuna yine birer tane sık iğnelerimizi yapacağız. Burada da karşı kenarda olduğu gibi her çizginin sonundaki boşluğa bir tane sık iğnemizi yapacağız. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Yine kenara kadar, bu başlangıç yerine kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Burada görüşelim. Evet, yine sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık ve bu sonuncu ilmeğimize 2 tane sık iğne yapacağız. 1, 2. Evet, 2 tane sık iğnemizi yaptık. Bu yer belirleyicimizi çıkarayım şimdi. Şimdi bu kenarla bu kenarda bu 3 tane yaptığımızın ortasındaki ilmekleri saymıyoruz. Burada 21 tane sık iğnemiz var. Burada 21 tane sık iğnemiz var. Ve bu iki kenarda da 33'er tane sık iğnemiz var. Yani toplamda bu üçlü sık iğnelerle, ortadakilerle beraber 112 tane sık iğnemiz olması lazım. 112 tane sık iğnemiz var. Yani isterseniz sayalım buradaki sık iğnelerimizi. Şu ortadakini saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bu ortadakini saymayacağız. 21 tane bu kenarda, 21 tane bu kenarda sık iğnemiz var. Evet, 21 tane bu kenarda, 21 tane bu kenarda sık iğnemiz var. Ve bu arada da bu yine ortadakini saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bu ortadakini saymayacağız. 33 tane sık iğnemiz burada var. 33 tane burada var. Yani toplamda 108 tane oluyor. 109, ortadaki 110, 111, 112. Son yaptığımız sık iğne 112. sık iğnemiz. Buraya 2 tane yaptık. Sık iğneyi 1, 2. Çünkü şimdi buraya bir kaydırma yapıyorum. İlk sık iğnemize yer belirleyicisini çıkardığımız yerdeki birinci sık iğneye bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. 108. sık iğnemiz bu. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemiz oldu burada da şimdi. Ve burası başlangıç bitiş yerimiz. Bunu arkadan aldırıp da batacağız. Yani bu 2 tane olan kanadımızı bu şekilde arkadan aldıralım. Ve buraya arkadan aldırıp da bir kaydırma yapalım. Evet, burası 1, 2, 3 oldu şimdi. Şimdi tığımıza doluyoruz. Ve yine bu ilmeklerimizin arka kanadındakine batıyoruz. Tığımızda 2 tane var. İlmek çıkarıyoruz. Ve bunun üçünü birlikte örüyoruz. Şimdi tekrar bu 2 tane ilmeğimizin yine arka kanadındakine batalım. Ve buraya bir kaydırma yapalım. Tekrar göstereyim. Üstüne doluyoruz. Ve buradaki ilmeklerimizin arkasındakine batıyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Ve üçünü bir seferde örüyoruz. Evet, şimdi yine buradaki ilmeklerin arka tarafındakine batıyoruz. Ve bir ilmek çıkarıp
bir şu şekilde bir ilmek çıkarıp bir kaydırma yapıyoruz. Evet, tekrar dolayalım. Yine bu arkadaki ilmekten batalım ve üçünü bir seferde örelim. Ve yine bu arkadaki kanadına batalım ve bunu bunun içinden çıkaralım. Kaydırma yapalım yani. Evet, modelimiz bu şekilde. Üçünü bir seferde örüyoruz. Birine kaydırma yapıyoruz. Doluyoruz. Yine arka kanadından batıyoruz hepsini. Bir seferde ördük. Diğerine kaydırma yaptık. Evet, modelimiz bu şekilde. Bir üçünü bir çıkardık. Bir kaydırma yaptık. Evet, modelimiz böyle. Bu şekilde ilerliyor. Ve bütün sıralar boyunca hepsini bu köşede de bu şekilde birer tane aynı gösterdiğim modeli uygulayıp sıra başına kadar örüyoruz. Modelimizi buraya kadar örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca bu şekilde aynı modelimizi uygulayıp geldik. Şimdi burası üste çıkış sırası olduğu için bu şekilde terslerine battık. Ama şimdi üst sırada ikisine bir batacağız. Şimdi burada en son ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde modelimizi uygulayıp geldik. Buraya bir kaydırma yaptık en son. Şimdi üstüne dolayalım. Bu sonuncu ilmeğimize de bu şekilde arka kanadından batalım. Ve üçünü bir örelim. Ve bu yer belirleyicimizin olduğu yerdeki ilmeğe de yine bu şekilde arka kanadından batıp kaydırmamızı yapalım. Modelimiz bu şekildeydi. Evet, bir sıra boyunca ördük modelimizi. Şimdi bir zincir çekip geri döneceğiz. Modelimizi tersine çeviriyoruz. Şimdi ilk bu önümüzdeki kaydırma yaptığımız yere yine kaydırmamızı yapalım. İkinci sıramızı yapıyoruz tersten. Yine üstüne doluyoruz ve bu çizgi gibi görünen yere bu şekilde iki kanadından batarak üçünü bir örüyoruz. Ve burada kaydırma yaptığımız ilmeğimizde de yine iki kanadından batarak çıkarıp bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Ve şimdi yine doluyoruz. Ve burada çizgi görünen ilmeğimizin üstündeki iki kanadından aldırıp bu şekilde üçünü bir örüyoruz. Ve önümüzdeki kaydırmaya yine bu şekilde batıp buradan çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. İkisine bir battık. Üçünü bir seferde ördük. Kaydırmaya yaptığımız ilmeklere battık. Buraya bir kaydırma yaptık. Modelimiz bu şekilde. Bu kesik kesik olanlara üçünü bir aldırıyoruz. Bu aradakilere kaydırma yapıyoruz. Evet, bu şekilde modelimiz. Çizgi görünenlere üçünü bir alıyoruz. Kaydırmalara kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek modelimiz. Evet, bir sıra boyunca yine bu şekilde örelim. Bütün modelimizi bu ilmek belirleyiciye kadar uygulayalım. Aynı şeyi örelim bu şekilde. Buraya kadar gelelim. Yer belirleyicimize kadar ördük. Şimdi sonuncu modeli yapalım. Sonuncu ilmeğimize yine üstüne doluyoruz. Ve bu şekilde bir ilmek çıkarıp buraya üçünü bir örüyoruz. Yine yer belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi buradaki kaydırmamızı buradaki ilk tepede ilk sıranın başına yapmış olduğumuz kaydırmaya yapacağız. Bu şekilde ilmeğimizi takalım ve kaydırmamızı yapalım. Bir zincirimizi çekelim ve modelimizi çeviriyoruz. Üst sıraya çıkacağız. Şu şekilde
Ön kısmı çantamızın burası. Ve bu ilk görmüş olduğumuz ilmeğe bir kaydırma yapıyoruz burada. Evet, bir zincirimizi çektik. Döndürdük modelimizi. Ve ilk kaydırmamızı buraya yaptık. Modelimizin kaydırmasını. Şimdi tekrar üstüne doluyoruz. Yine bu çizgi gibi olan yerdeki modelimizin bu arkadaki ilmeklerine, yani normal ilmeklerin tepesinden üçünü bir örelim. Sıradaki kaydırmaya, buradaki kaydırmamızın olduğu yere kaydırmamızı yapalım. Ve yine bu çizgi gibi örülen yere bu şekilde 3 tane ilmek çıkarıp hepsini bir örelim. Yine sıradakine kaydırmamızı yapalım. Evet, bu modelimizin üstüne yine bu şekilde üçlü modelimizi yapalım. Kaydırmamızı yine kaydırmamızı yapalım. Evet, modelimiz bu şekilde. Şimdi bu şekilde döne döne öreceğiz. Modelimizin ön tarafı bu taraf. Bir önden, bir tersten, bir önden, bir tersten öreceğiz. Yine bu yer belirleyiciye kadar örelim. Bu şekilde. Burada görüşelim. Evet, yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp geldik yine. Şimdi bu sonda bir tane ilmeğimiz kaldı. Yine üstüne dolayıp bu ilmeğimize batıp bu şekilde modelimizi uygulayalım. Şimdi bu arada kalan kaydırma yapmış olduğumuz ilmeği atlayacağız. Yer belirleyicisinin olduğu yerdeki ilmekten kaydırmamızı yapacağız burada. Sıramızın başından. Evet, bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Bir zincirimizi çekelim ve yine modelimizin iç yüzünü çevirelim. Ve bu ilk kaydırmamızı yaptığımız yere tekrar bir tane kaydırmamızı yapalım. Bu şekilde ve buraya yer belirleyicimizi takalım yine. Sıra başımız burası. Tekrar üstüne doluyoruz ve yine buradaki modelimizin üstündeki ilmeğe bu şekilde batıp üçünü bir seferde çıkaralım. Ve kaydırma yaptığımız yere yine kaydırmamızı yapalım. Yine dolayalım. Modelimizi yaptığımız yere modelimizi yapalım. Kaydırmamızı yaptığımız yere kaydırmamızı yapalım. Evet, bu şekilde modelimiz. Evet, modelimizin iç yüzünden, bir iç yüzünden, bir dış yüzünden öreceğiz. Evet, modelimizin anlatımı buraya kadar. Aynı modelimizi bu şekilde örüp buraya kadar geleceğiz. Burada yine buraya kaydırmamızı yapıp buraya modelimizi uygulayacağız. Buna batmayacağız. Buna batacağız. Buna batacağız. Bu aradaki kaydırmamıza batmıyoruz yani. Bu ilmekten yine 3 tane yapıp öreceğiz. Daha sonra buna batacağız. Bu şekilde. Sonra buraya kaydırmamızı yapıp bir zincirimizi çekip modelimizi çevireceğiz. Bir zincir çekip modelimizi çevireceğiz ve yine bunun olduğu yere bu şekilde batıp kaydırmamızı yapacağız. Daha sonra aynı şekilde modelimizi uygulayacağız buraya. Evet, modelimizi anlatması bu kadar. Bu modeli bu şekilde öreceğiz. Burada döneceğiz. Bu şekilde öreceğiz. Sonra döneceğiz böyle. Döneceğiz böyle. Ve istediğimiz yüksekliğe gelene kadar çantamızı modeli bu şekilde böyle örüp gelelim. Ben istediğim ölçüye gelene kadar örüp geleyim. Kaç sıra ördüğümü, kaç santim ördüğümü modelim bittikten sonra size anlatacağım, göstereceğim, söyleyeceğim. Evet, bu şekilde modelimizi uygulayalım. Örüp gelelim. Evet, modelimizi örüp geldik. İstediğimiz yüksekliğe kadar, ilmek belirleyiciye kadar ördük. Şimdi kaç sıra ördüğümüzü sayalım. Bu zemindeki ilk sıradan başlayalım saymaya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sıra ördük. Şimdi size ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde ölçüyoruz. Evet, 18 santim çantamızın yüksekliği. Şu şekilde 18 santim. Enini de ölçelim. Şu şekilde bastırdığımız zaman eni 30 santim. Evet. 18 santim olana kadar 20 sıra örüp geldik. İlmek belirleyicisine kadar. Evet, şimdi bu şekilde ördük. En son modelimizi uyguladık buraya. Evet, 3 tane çıkartıyorduk en son. Şimdi bu yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve yine sıra başlarında olduğu gibi buraya takarak burada bir kaydırmamızı yapalım. Şimdi bu kaydırmamıza takalım yer belirleyicimizi. Bir sıra kaydırma öreceğiz. Bu şekilde 2 ilmeğe batarak kaydırma yapacağız bir sıra ağız kısmına çantamızın. Bu şekilde örelim. Hepsine, her tepeye bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Evet, modelin hepsine tek tek kaydırmamızı uygulayacağız. Evet, bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Çantamızın ağzına böyle bir sıra boyunca bu yer belirleyicisine kadar kaydırmamızı yapıp gelelim. Evet, yer belirleyicimize kadar örüp geldik kaydırmalarımızı. Şimdi burada ipimizi kestik ve bu şekilde ilmeğimizi çekelim. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ben daha ince uçlu bir tığ aldım. Şimdi burada ipimizi gizleyelim. Bu birinci, şimdi en son yapmış olduğumuz kaydırmaya battığımız ilmeğe değil, diğerine bu şekilde tığımızı takalım ve ipimizi arkaya doğru çekelim. Şimdi de bu arkadan bu ilmeği çıkarmış olduğumuz aynı yerden ipimizi bu şekilde arkaya doğru çekiyoruz. Evet, bu şekilde burada da bir kaydırma yapmış olduk şimdi. Bu ipimizi burada içinde yürüterek çantamızın içine doğru çektirelim önce. Daha sonra burada çantamızın içinde yürüterek kaybedelim bu ipimizi. Daha sonra buraya bir şey yapacağım, bant yapacağım. O bantı nasıl başladığımı size anlatacağım. Evet, o ipimizi kaybedelim, temizleyip gelelim. Evet, ağız kısmına kaydırmamızı örüp ipimizi kaybedip geldik. Şimdi burada buraya bir kapak öreceğiz. Bu alt sırayı şu şekilde işaretliyoruz. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8. Buradan da sayalım. 2, 4, 6, 8. Evet, tam ortasını buluyoruz çantamızı. Bu şekilde. Burası tam ortası. Evet, buraya takalım yer belirleyicimizi. Tam ortasını bulduk. Çantamızın ve yer belirleyicimizi taktık. Yine de kontrol edelim tam ortası mı diye, iyice emin olalım. Yamuk olmasın kapağımız. Evet, burası tam ortası. Şimdi tığımızı alalım. Ve bu belirlediğimiz yerden, bu modelimizden değil, bir önceki modelimizden değil, bir önceki modelimizin tepesinden tığımızı geçirelim. Ama kaydırmamıza takmayacağız. Kaydırmamız burada. Biz modelimizin tepesine takacağız.
önde görünen ilmeklere. Evet, buradan ipimizi ekleyelim ve bir tane zincir çekelim, sabitleyelim buraya. Bir tane çektim zinciri. Bu ipimizi de içinden yürütelim. Şimdi önümüzdeki ilmeğe, yine bu ikili ilmeğimizin önündekine bir kaydırma yapıyorduk modelimizde, hatırlıyorsanız. O ilmeğimize bir kaydırma yapalım. Ve önümüze gelen yine modelin üstüne bu şekilde üçünü bir ördüğümüz aynı modeli uygulayacağız. Evet, önümüzdekine bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Evet, çıkaralım yer belirleyicimizi. Çantamızın tam ortası burasıydı. Tekrar tığımıza dolayalım. Ve burada modelimize yine bir tane üçünü bir çektiğimiz modelden uyguluyoruz. Yine sıradakine kaydırmamızı yapıyoruz. Aynı modelimizi uyguluyoruz altta ördüğümüz. Şimdi buraya bir tane daha yapacağız. Aynı modelimizin üstüne yine burada ördüğümüz yere bu şekilde modelimizi uygulayalım. Ve buna da bir kaydırma yapalım. Ve bir zincirimizi çekelim. Bu şekilde 1, 2, 3 kez uyguladık aynı modeli. Şimdi döndürüyoruz bu şekilde çantamızın iç yüzünü. Bu ipimizi daha sonra burada kaybedelim, gizleyelim. Bir zincir çekip döndük ve birinciye yine altta aynı modeli uyguladığımızda döndüğümüz gibi bir kaydırmamızı yapalım, dolayalım ve buradaki modelimizin üstüne yine üçünü bir seferde çektiğimiz modelimizi uygulayalım. Evet, sıradakine yine kaydırmamızı yapalım. Sıradakine yine üçünü bir seferde çektiğimiz modelimizi uyguluyoruz. Bir kaydırma, bir model. Bir kaydırmayı yaptık. Bir modelimizi uyguladık ve sonuncuya yine kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz ve döndürüyoruz. Şimdi yine birinciye kaydırmamızı yapalım. Ve burada modelimizi aynı şekilde öreceğiz. Bir model, bir kaydırma. Evet, üçünü bir kez alıyoruz. Bir kaydırma. Evet, aynı altta ördüğümüz modelimiz. Bu kenarlarda kaydırma olacak. Bir zincir çekeceğiz ve döneceğiz. Ve bir kaydırma ile başlayacağız. Hemen dibinden bir kaydırma yapıyoruz. Bir model, bir kaydırma, bir üçünü bir kez aldığımız modelimiz. Evet, sıra sonunda burada bir kaydırmayla bitireceğiz. Bir zincir çekeceğiz ve modelimizi çevireceğiz. Evet, tekrar yine burada kaydırmayla başlayacağız. Evet, bu şekilde kapağımız. Evet, bunu istediğimiz boya gelene kadar öreceğiz. Ben kaç sıra ördüğümü yine ölçüsünü de sırasını da örüp geldikten sonra size söyleyeyim. Bu şekilde döne döne örelim. Bu kadar kapağımızın yapımı. Bu şekilde öreceğiz. Ne kadar ördüğümü ben size örüp geldikten sonra söyleyeyim. Kapağımızı ördük. 16 sıra örüyoruz. Bu çizgi şeklinde olanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 16 sıra uyguladık modelimizi ve buraya kadar ördük. Şimdi burada yine bir tane zincirimizi çektik ve modelimizin iç kısmını çevirdik.
Ve burada yine ilk birinciye kaydırmamızı yapalım. Aynı modelimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Üçünü bir örelim. Yine bir kaydırma yapalım. Yine üçünü bir örelim. Bir kaydırmamızı yapalım. Üçünü bir örelim. En sonunda yine bir kaydırmamızı yapıyoruz. Burada üstüne dolamadan döneceğiz. Bu şekilde dolamayacağız. Çevirelim çantamızın dış kısmını. Evet, şimdi burada üstüne alalım. Birinciye kaydırma yapmayacağız. Buna batmayacağız. Buna batacağız. Dolayalım. Ve buradaki modelimizin içine batıp üçünü bir kere de çıkaralım. Diğerine bir kaydırma yapalım. Diğerini üçünü bir örelim. Diğerine bir kaydırma. Diğerine üçünü bir örelim. Ve bu en sonuncuya da bir tane kaydırma yapalım. Evet, bu şekilde bitireceğiz. Çantamızın ucunu içe doğru kıvrık dursun diye, yani burası kabarmasın, dikelmesin diye bu köşeleri. Evet, bu şekilde oldu. Ben ölçüsünü de vereyim. Ölçüsü 14 santim oldu. 14 santim ördük kapağını. Enini de ölçeyim size. Eni de 3,5-4 santim. Evet, bu şekilde örelim kapağımızı. Şimdi bu ipimizi keselim ve bu ucumuzu içinde kaybedelim ve görüşelim. Evet, kapağımızı örmüştük bu şekilde. Şimdi bu halkamızı bu kapağa geçirmek için bu halkamızın arasına zincir ve sık iğneden oluşan bir şerit öreceğiz. Evet, bu şerit için yine aynı ipimizle, aynı tığımızla şu şekilde bir halka yapalım. Zincirler çekeceğiz buraya şimdi. 20 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şimdi 20 tane zincirimizi çektik. Bir tane de fazladan çekelim. Bu ilk baştaki zincir boşluğumuzdan batıp bu şekilde sık iğne yapacağız. Hepsine birer tane. Bütün zincirlerimizin içine birer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Zincirlerimizin başına gelene kadar hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, 20 tane sık iğnemizi yaptık buraya, bütün zincirlerimize. Şimdi bu ipimizi keselim. Ve bu halkamıza bu ördüğümüz parçayı bu şekilde dikeceğiz. Şimdi ben nasıl diktiğimi size göstereceğim. Evet, ipimizi kesmiştik. Ben bu şekilde iğnemizi taktım ipimize ve karşıdaki ilmeklerle en son çıkarmış olduğumuz yerdeki ilmekleri bu şekilde birbirine ekleyeceğiz şimdi. Zaten çok ilmek olmadığı için bir ilmek ondan, bir ilmek karşıdan batalım ve birbirine ekleyelim.
tam ortasında olmasına dikkat edelim. Evet, bu şekilde karşıdaki ilmeğimize geçirelim iğnemizi. Şimdi altla üstü birbirine birleştireceğiz. Ve diğer yine buradaki ilmekten batıp karşıdaki ilmekten çıkalım. Yani nasıl düzgün görünüyorsa öyle yapın. Burada belirli bir dikme şeklim yok. Sadece görüntüsü daha düzgün nasıl olacaksa öyle yapmaya çalıştım. Evet, bir o karşıdan bir bu karşıdan battık. İyice sıkılaştıralım. Birkaç kez bu şekilde gidip gelelim. Yine karşıdan batalım. Bu karşıdan. Şöyle birkaç kez, birkaç ilmek gidip gelelim sıkı olsun diye. Şimdi bu sonuncuda bu ipimizi kaybedeceğiz arasından geçirip. Şu şekilde çıkarayım iğneden ve diğer ucumuzu takalım. Başlangıç ucunu, zincire başlarkenki kalan ucumuzu iğnemize geçirelim. Yani çok fazla ip bırakmadık. Çünkü birkaç tur gidip gelmemiz yeterli. Sağlam olsun, sıkı olsun yeter. Bu şekilde karşılıklı ilmeklerden bir üstten bir alttan sık iğnelerin ilmeklerini tutturalım. Yani bu şekilde yeterli. İki ucu da aynı tarafta bırakalım. Kaybetmesi daha iyi olur öyle. İkisini de iç tarafa çekeyim ben şimdi. İsterseniz tığla çekin. Nasıl daha rahat olursa sizin için. Şu şekilde iplerimizi iç tarafa doğru çekelim. Şimdi burada kaybedeceğiz bu uçları. Başka hiçbir işlem yok yapacağımız. Ben size göstereyim nasıl olacağını. Bu şekilde geçireceğiz buradan. O iplerimizi, uçlarımızı kaybedelim, temizleyelim. Bu şekilde geçireceğiz. Evet, böyle görünüyor. Kapağımız. Evet, bu şekilde olacak. Ve bu kapağı tutturmak için buraya bir çıt çıt dikeceğiz. Bunu montelemek için çıt çıtımızı da dikelim. Ben bitmiş halini daha sonra göstereceğim size. Bu iplerimizi falan kaybedelim burada. Evet, bu şekilde kapağımızı yapması da. Şimdi bu içine bir halka öreceğim ben. Yani bu iki karşıyı birbirine tutturmak için bu şekilde tutturmak için bir zincir yine tekrar bir şey öreceğim bu araya. Evet, o araya nasıl ördüğümü de size anlatayım. Evet, çantamızın içini birbirine tutturmak için bu şekilde bir aparat yaptık. Şimdi bunu nasıl ördüğümü, karşı tarafa da bu şekilde D takacağım. Aynı işlemi uyguladım buna da. Şimdi bunu da anlatayım burada ne yaptığımı. Siz de aynı şekilde yaparsınız. Ya da ikisini birbirine takmak için başka bir aparatınız varsa onu da takabilirsiniz. Maksat birbirine tutturmak iki kenarı. Şu şekilde uzun bir ip bırakalım. Ve halkamızı yapıyoruz. Yine içinden bu şekilde bir zincirimizi oluşturalım. Ve kilitimizi ya da halkamızı alalım elimize. Bu şekilde buraya sabitleyelim. Şimdi bunu tığımıza doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Şunu çekeyim şuradan.
Evet, bu fazlalık bırakmıştık burada. Bunu doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Doluyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 kez ördük bu şekilde. Şimdi bu iki ucumuzun ikisini bir artık bitireceğiz. Bu şekilde ikisini bir geçiriyoruz içinden. Ve burada ipimizi keseceğiz. Çıkaralım burada ilmeklerimizi. Şimdi çantamıza nasıl montelediğimi göstereyim. Şimdi bu kilitimizi buraya bu şekilde sabitledim. Bu ipleri daha sonra içinden yürüterek kaybedeceğiz. Ve nasıl yaptığımı size de anlatayım. Bu şekilde çantamızın içinden ben hizaladım. Tam ortasına tek gelen yerden iki model atladığımızda bu aradakinden bu şekilde tığımızı geçirdim. Ve ipimizin bir tek kanadını bu şekilde takıp arkaya doğru çektim. Daha sonra bu geçirdiğim yerin yanındaki boşluktan ikinci modelimizin altı bu şekilde çıkardım. Başka hiçbir işlem yok. Siz isterseniz iğneyle yapın bunu ve iki düğüm attım buraya. Bu şekilde. Bu kadardı. Şimdi bunu buna takacağız. Böyle olacak çantamız. Bu halkamız da bu şekildeydi. Evet, bu kadar. Şimdi ben askımızı da takayım. Bunu siz de bu şekilde yaparsınız. Evet, bu kadar yani yapımı. Siz isterseniz buralara başka aparatlar kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bu iplerimizi temizleyelim. Askımızı takalım. Buraya bir çıt çıt dikeceğiz altına tutturmak için. Çıt çıtımızı dikelim ve çantamızın bitmiş haliyle görüşelim. İsterseniz bunu buradan kilitlemeden bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz kilitleyerek kullanabilirsiniz. Yani siz nasıl daha rahat ederseniz o şekilde kullanın. Evet, ben çıt çıtımızı dikeyim, askımızı takayım ve bitmiş haliyle çantamızın görüşelim. Çantamızın çıt çıtını diktik bu şekilde. Evet, buraya diktik. Böyle. Ve çantamıza diktik. Buradan 10 model atladık. Buradan 10 model atladık. Ortasına diktik. Şimdi bu içine de bu şekilde bir aparat dikmiştik. Kilit. Şimdi askısını yapacağız. Çantamızın. Evet, askısını şimdi bu aparatı montelediğimiz yerden şu şekilde hizalayalım. Evet, bu ilmeğin altına montelemişik. Şuradan ipimizi sabitleyelim. Yine bu kaydırma yapmıştık bir sıra. O dışta kalacak. Biz modelimizin ilmeklerinden sabitleyeceğiz. Evet, buradan ipimizi sabitleyelim. Bir zincirimizi çekelim. Aynı boşluğa bir kaydırma yapalım. Eklediğimiz ipi de içinden yürütelim. Buraya bir kaydırmamızı yapalım. Evet. Bu ipimizi içinden yürütüyoruz. Şimdi önümüzde burada modelimiz var. Tığımıza dolayalım. Yine bu modelimizden kaydırmayı almıyoruz. Sadece modelimizin ilmeklerine batalım. Kaydırma arkada kalsın. Bu şekilde üçünü bir örelim. Önümüzdekine bir kaydırma yapalım. Kaydırmamızı yaptık. Yine tığımıza dolayalım ve önümüzdeki modele bu şekilde batalım. Yine modelin ilmeklerine batıyoruz. Kaydırmaya batmıyoruz. Öndeki kapağı örürken oluşturduğumuz gibi.
Şimdi buraya bir kaydırmamızı yapalım. Bir zincirimizi çekelim ve modelimizi çevirelim yine. Ve birinciye tekrar kaydırmamızı yapalım. Döndüğümüzde dolayalım. Yine burada 2 tane görünene aynı şekilde bu şekilde modelimizi uygulayacağız. Bir kaydırma yapıyoruz. Bir üçünü bir çıkarıyoruz. Ve diğerine kaydırma yapıyoruz. Evet, kenarda bir zincirimizi çekelim ve bu şekilde yine modelimizi çeviriyoruz. Ve birinciye kaydırma yapıyoruz. İkinciye modelimizi uygulayalım yine. Diğerine kaydırma. Aynı modelimizi uygulayacağız. Bir kaydırma, bir model, bir kaydırma, bir model. İki kenarda yine kaydırmalarımızı yapalım. Zincirimizi çekip dönelim. Evet, bu şekilde askımızın tarifi. Aynı modeli uygulayacağız döne döne. Evet, bu şekilde modelimiz bunun devamıymış gibi modelimizi uyguluyoruz. Bu şekilde istediğimiz boya gelene kadar örelim. Çapraz askı mı istiyorsunuz yoksa omuz askısı mı? İstediğiniz boya gelene kadar bu şekilde örün. Ben de örüp geldikten sonra size ölçüsünü vereceğim ne kadar ördüğümü. Evet, bu şekilde modelimizi örelim. 2 tane modelimiz olacak. Burada 2 modeli bu şekilde gide gide örelim. Evet, askımızı bu şekilde 2 model olacak şekilde ördük. Şimdi size ölçüsünü vereyim. Şu şekilde başlayalım ölçmeye. Siz daha uzun isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz askıyı. Ben bu kadar ördüm. Omuz askısı. Çapraz askı değil. Şu şekilde 68 70 santim 68 santim uzun. Şimdi bu kadar ördük ve ipimizi keselim burada. Ve bu şekilde çıkaralım ilmeğimizi. Şimdi burayı nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Evet, düzgün geldiğine dikkat edelim karşıdan bu şekilde. Ve burayı yine ortalayacağız. Tam bunu ortaya getireceğiz. 2 modelin ortasına eklediğimiz yere. Evet, bu şekilde çantamızdan şu şekilde tığımızı geçirelim ve bu ipimizi öne doğru çekelim. Şimdi modelimizden geçirelim. Dışa doğru çekelim. Şimdi tekrar çantamızın bu en üstteki ilmeklerinden geçirelim. Kaydırmadan değil. Şimdi yine sıradaki modelimizden, ilmeklerimizden alalım. Evet, şimdi yine şu şekilde tutayım. Belki daha düzgün olur. Tekrar çantamızın bu sıradaki ilmeklerinden takalım. Bu tarafa alalım ipimizi. Şimdi askımızın sıradaki ilmeklerinden geçirelim. Bu şekilde çekelim. Arada sıkıştıralım. İpimizi bolluk olmasın. Şimdi çantamızdan tekrar bu şekilde. İsterseniz iğneyle de yapabilirsiniz siz. Şimdi askımızdan. Şimdi çantamızdan sırayla ilmeklerimizden geçirelim. Ve sonuncu çantamız askımızınkinden. Şimdi sıradaki çantamızın ilmeğinden de geçirelim içine doğru çantanın. Evet, burada ucumuzu kaybedelim. Bu şekilde çantanın içine doğru ucumuzu kaybedelim. Evet, bu şekilde oldu. İyice sıkıştırın buraları. Bolluk olmasın. Evet, bu şekilde oldu askımız. Evet, ben bu ucumuzu burada kaybedeyim, temizleyip geleyim. Size çantanın bitmiş haliyle santimlerini, ölçülerini vereceğim. Evet, çantamız bitti. Uçlarını falan temizledik. Şimdi size ölçülerini vereyim.
Çantamızın eni şu şekilde 29 santim, 30 santim. Çantamızın yüksekliği 19 santim. Evet. Şimdi tabanını da ölçelim çantamızı. Tabanı şu şekilde 11 santim. Tabanın uzunluğu 19 santim. Evet, bu şekilde çantamız. Ve çantamızı isterseniz bu şekilde içini kilitlemeden de kullanabilirsiniz. Buraya bir çıt çıt diktim bu şekilde. İsterseniz bu içine yapmış olduğumuz, örmüş olduğumuz kilitimizi takarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani nasıl daha güzel gelirse size öyle kullanabilirsiniz. İki şekilde de kullanılıyor. Evet, isterseniz kilidini takıp bu şekilde kullanırsınız. İsterseniz diğer şekilde kullanırsınız. Evet, şöyle göstereyim tersini. Evet, çantamızın yapımı bu kadardı. Beni Instagram, Facebook, Pinterest sayfalarımdan da takip edebilirsiniz. Yorum, beğeni yapabilirsiniz. Oralarda da sayfalarımın isimleri, Funda'dan el işleri. Evet, daha farklı, daha güzel çanta modelleriyle tekrar karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere.